İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Daha önce bir başkasının bir başarısını gördüğünüzde ya da o kişinin başına gelen güzel bir şeyi gördüğünüzde kendi hayatınızın kötüye gittiğini düşündüğünüz oldu mu? Sosyal medyada gördüğünüz bir tatil, bir başarı, alınmış ya da elde edilmiş herhangi bir şey bir anda modunuzu düşürdü mü? Evet, bugün bu kıyaslama tuzağını konuşuyor olacağız. Öncelikle şunu söylemeliyim ki kıyaslama çok insani bir şey. Hepimiz kendi hayatımız içinde farklı mücadeleler veriyoruz, farklı hayaller kuruyoruz, bunlara ulaşmaya çabalıyoruz. Bunlar için fedakarlık yaptığımız noktalar oluyor ve haliyle de bunun karşılığını almak istiyoruz. Ve etrafımızda olup bitenlere baktığımızda, insanların özellikle de sosyal medyada paylaştıklarına baktığımız zaman o bizim hayalini kurduğumuz şey, bizim uğruna fedakarlık yaptığımız şey bir başkasının tam da ellerinin arasında olduğu zaman bir durup düşünüyoruz. Benimki nerede? Bu elbette karşılaştığımız duruma karşı verdiğimiz en temel ve yüzeysel reaksiyon. Çünkü bir şekilde aslında insanlarla ortak noktalarımız olduğunu düşünüyoruz. Ya da belki gerçekten de çok benzer hayat tarzlarını benimseyebiliyoruz, benzer adımları takip ediyor olabiliyoruz ve bir noktada elde edilen şeylere bakıldığında eğer arada gerçekten ciddi bir fark varsa o zaman kişi bir durup düşünüyor. Kim neyi doğru yaptı, kim neyi yanlış yaptı ya da burada hak etmeme gibi bir durum mu söz konusu diye. Bu yüzden de bunun gibi bir süreçle karşılaştığımız zaman zihnimizde otomatik olarak sonsuz bir soru zinciri oluşmaya başlıyor ve bir noktada bu kontrolden çıkarsa haliyle de modumuzu düşürebiliyor, kendimizi kötü hissetmeye başlayabiliyoruz, kendimizi yetersiz hissetmeye başlayabiliyoruz. Bu yüzden de aslında bir durup yaşanan şeyi mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmek ve kendi hayatımıza entegre edebilmek bu noktada çok kıymetli. Konuya biraz daha psikoloji perspektifinden bakacak olursak bu noktada konuşacağımız şey Festinger'ın sosyal karşılaştırma teorisi olacaktır. Bu teori temelde şunu anlatıyor. Biz iki yönlü bir karşılaştırma yapabiliyoruz. Eğer yukarı yönlü bir karşılaştırma yaparsak kendimizden daha iyi olanları seçiyoruz. Bunlara daha çok odaklanıyoruz. Bu hem moral bozucu olabiliyor o an elde edilmemiş şeyler olduğu için ama uzun vadede gelişimin de önünü açmış oluyor. Eğer aşağı yönlü bir kıyaslama yapacak olursak da bu da belki anlık bir rahatlama sağlayabiliyor. Yani başkalarından daha iyi olma halinin fark edilmesi. Fakat uzun vadede bu da gelişimin önünü tıkayan bir şey oluyor. Çünkü sürekli kendinizin zaten çok iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Bu teorinin temel özelliklerine bakacak olursak, öncelikli olarak kıyaslamaya eğer objektif bir takım değerlendirme unsurları varsa bununla başlıyoruz. Yani bu mesela girdiğiniz bir sınav sonucuna göre siz hangi notu alırsanız hangi oranda başarılı sayılıyorsunuz buna karar vermeniz gibi. Devamında ise eğer objektif bir değerlendirme kriteri yoksa bunu kendi öznel değerlerimize göre yapıyor oluyoruz. Kendi öznel değer yargılarımızla kendimizi başkalarıyla kıyaslama sürecine sokabiliyoruz. Devamında bu kıyaslamayı yapmak için aslında etrafımızda bir bilginin olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün, mesleki anlamda siz ne kadar başarılı olduğunuzu görmek için öncelikle iş arkadaşlarınız ne durumda buna bakıyorsunuz. Yani sizin alanınızda, sizin sektörünüzde çalışan, kendi yaşadığınız ülkede olabilir ya da dünya genelinde olabilir. O insanları listeleyip de kendinizi bir yere yerleştirmiyorsunuz. Etrafınızda kimler var ve onlar ne yapıyor? Ona göre bu durumu değerlendirmiş oluyorsunuz. Ve bu kıyaslama sürecini kendinizle ilgili olan tutumunuz, kendinize dair olan farkındalığınız önemli oranda belirliyor. Şöyle ki eğer kendinizle ilgili yapabileceklerinizin
bir sınırı olduğunu düşünüyorsanız, yani kendiniz için bir limit belirlemişseniz, o limite ulaşmış insanlarla kendinizi kıyaslıyorsunuz. Onun çok daha üstünde olan insanlarla kendinizi kıyaslamıyorsunuz. Bu yüzden de aslında kıyaslama unsurlarının etrafınızda var olması kadar sizin mental seviyenizde size ne kadar yakın oldukları da önemli bir ölçüt olmuş oluyor. Bu durumu günlük hayatta nasıl deneyimliyoruz diye bakacak olduğumuzda insanlarla ilgili bilgi edinme süreçlerimiz genelde sosyal medya platformları aracılığıyla oluyor. Ve bu platformlarda herkes hayatının en güzel, en mutlu, en ışıltılı anlarını paylaşıyor oluyor. Ve dolayısıyla da bir müddet sonra siz orada o paylaşımları görünce herkesin hayatı çok kolay, herkes her şeyi gayet elde edebiliyor sanıyorum. Bir tek ben zorlanıyorum, bir tek sorun bende. Ama aslında bu sadece bizim gördüğümüz üzerinden bir değerlendirme yaptığımız için bizi yanılgıya sürüklemiş oluyor. İşin arka planını bilmiyoruz. O aşamalar bizimle paylaşılmadı. Belki o kişi oraya gelene kadar gerçekten çok zorlandı ya da çok büyük fedakarlıklar yaptı ve biz sadece o son kareyi gördüğümüz, o mutlu anı gördüğümüz için de oh ne güzel, onların hayatı harika, bizimki değil gibi bir yorumlama sürecine girebiliyoruz. Ama en temelde aslında aklımızda bulundurmamız gereken şey, evet her hayatın kendine göre zorluğu var ama her hayatın kendine göre de güzelliği var. Sürekli başkalarının hayatında olan bitene çok fazla dikkat verdiğimiz zaman bu artık bizi geliştirebilecek bir kıyaslamadan ziyade bizi geri çekecek bir kıyaslamaya götürmüş oluyor. Çünkü sürekli sahip olamadıklarımıza odaklanmaya başlıyoruz. Sürekli elimizde olanı göz ardı edip, onun kıymetini bilmeyip, ama ben bunun da hayalini kuruyordum, bunun için de çaba gösteriyordum. İşte bu insan buna ulaştı, ben hala ulaşamadım gibi bir sürece sokabiliyoruz kendimizi. Ve bu da özgüvenimizi, kendimize olan saygımızı, özdeğerimize dair olan farkındalığımızı çok ciddi anlamda etkiliyor. Bu sebeple de evet, insanların hayatında bazen bazı şeyler sizinkine göre daha kolay olabilir ama her hayatın kendi dinamiği içerisinde aktığını, her hayatın kendine özel olduğunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. İyi ve kötü dediğimiz şey noktasında bir sınır olmadığı için yapılabilecek en iyi kıyaslama sizin dünkü halinizle bugünkü haliniz arasında yapılacak olan kıyaslamadır. Çünkü hayatta iyi dediğiniz şey de kötü dediğiniz şey de aslında çok göreceli ve dünya üzerinde yaşayan insan sayısı kadar iyi ve kötü dediğimiz şey var. Siz bu ikisinden birini bir hedef olarak seçerseniz kendinize göz ardı ettiğiniz çok fazla şey olur. En temelde de kendinizi göz ardı etmiş olursunuz. Ne olursa olsun o an için size çok sıkıntı verici şeyler dahi olsa o hayatınız sizin için biricik ve onu bir tek siz yaşayabilirsiniz. Her hayat kendi güzelliğini, kendi olumsuz yanlarını kendisine özgü bir biçimde taşıyor. Evet, başka insanlarla benzer hedeflerimiz olabilir. Başka insanlarla belki birebir aynı hayalleri bile kuruyor olabiliriz. Ama her birimiz için doğru zaman ya da doğru yer çok farklılaşabiliyor. Onlarla aynı zaman diliminde aynı şeye ulaşmaya çalışırken belki hiç ummadığımız bir şeyi kaybetmek zorunda kalabiliriz. Ya da mutlu olacağımız yanılgısına kapılmış olabiliriz. Ve o kadar uğraşıp o şeye ulaştıktan sonra mutlu olmadığımızı fark ettiğimizde bu çok daha büyük bir yıkım haline gelir. Bu yüzden de sosyal bir varlık olarak, toplumda diğerleriyle yaşayan bir varlık olarak elbette ki insanların ne yaptığına, ne ettiğine bakalım. Zaman zaman yorumlamalarda bulunalım. Hatta onların bunu hak edip hak etmediğini bile düşünelim. Çünkü bunların hepsi insan olmanın bir parçası.
Ama burada bir parantez açıp kıskançlığı ayırmak istiyorum. Çünkü kendimizi birisiyle kıyasladığımız zaman ya da birisinin yaptığı bir şeye imrendiğimiz zaman o kişi hakkında kötü bir niyette bulunmayız. O kişinin o şeyi kaybetmesini istemeyiz. Ama sorunlu bir kıskançlık perspektifine sahip olduğumuz zaman o kişi hakkında artık nötr veya iyi bir dilekte bulunmamız çok mümkün olmuyor. Ona yaklaşmamak her zaman çok daha iyi. En başta kendiniz için çok koruyucu bir şey çünkü o negatiflikten uzak durmak. Yani bu sonuç olarak kıskanma perspektifinden uzakta sadece bize iyi gelebilecek, bizi belirli noktalarda belki harekete geçirecek kadar bir kıyaslama halinde olup insanları rahat bırakıp hayatlarında onlar neyle meşgullerse, ne yapmak istiyorlarsa, neye ulaşmak istiyorlarsa ulaşsınlar. Çünkü bir noktada artık sizi ilgilendirmiyor. Sizin ilgilendiğiniz tek şey kendi hayatınız. Ve siz kendi halinizin, kendi hayatınızın en iyi versiyonunu yaşamaya bakın. Bu çok genel bir cümle. Bazen insanın nasıl eyleme dökeceğini bilemediği bir cümle ama mutlu olduğunuz şeyler, sahip olduğunuz için şükrettiğiniz şeyler. Bunları belki özellikle zihninizden geçirmek için, anmak için kendinize gün içinde yaratacağınız bazı zaman dilimleri veya bir şeye tebessüm ettiğiniz zaman o tebessümün gerçekten farkında olduğunuzda o zaman hayatınızın size sunmadıklarını evet hala aklınızda tutuyorsunuz ama o sunulan şeyin de ne kadar güzel olduğunu fark ediyorsunuz. Mesela ben kendi hayatımdan örnek verecek olursam şu anda Barcelona'da yaşıyorum. Doktora yapıyorum ve doktoranın kendi içerisinde çok farklı açılardan farklı zorlukları var. Ve bir noktada belki benimle aynı yaşta olan ya da benzer şartlarda bir hayat sürecinden geçmiş olan kişilere baktığımda bazı şeyleri daha kolay elde ettiklerini görüyorum ya da daha stresli bir hayat yaşadıklarını görüyorum. Ben böyle değerlendiriyorum onların yaptıkları paylaşımla. Ama diğer yandan kendi hayatıma baktığım zaman ben evet bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum dedim. Dışarı çıktığımda şöyle bir sokak görmek istiyorum ya da bulunduğum ülkenin böyle özellikleri olsun istiyorum dedim. Ve buna bağlı olarak da evet zorlanacağımı bilerek, burada çok kolay bir hayatım olmayacağını bilerek bu yola çıktım. Ve o sokağı her gördüğümde, evden her çıktığımda ya da buradaki küçük lokal bir markete gittiğimde gördüğüm manzara karşısında diyorum ki evet, yaşadığım şeylere değiyor. Yani bu her birimizin aslında hayatında farklı noktalarda yapabileceği bir şey. Elbette ki hayallerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çokça düştüğümüz an olacak, çokça yorulduğumuz, vazgeçmek istediğimiz an olacak ama nefes aldığımız sürece aslında devam etmemiz gerektiğine dair bir işaretler de hep alabiliyor olacağız. Önemli olan her bakımdan sağlık içerisinde olabilmek, sevdiklerimizle birlikte olabilmek ve gerçekten hayatın herkes için böyle çok eşsiz, tekrarlanamaz ve telafi edilemez bir hediye olduğunu fark etmek bizi çok daha yaşanabilir, çok daha huzurlu bir hayata götürecektir. Bu haftalık sözlerimi burada noktalıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere.